Merhabalar, bugün sizlere gündemi çokça meşgul eden Paris İklim Anlaşması ve iklim kriziyle ilgili bilgileri siyasetten ve hurafelerden ayrı bir şekilde bilimin ışığında aktarmaya çalışacağım. Farkında mısınız? Son 10-15 yıldır iklimimizde çok ciddi değişiklikler olmakta. Aralık ayında kısa kollu elbiselerle gezebiliyorken Nisan ayının ortalarında ise aniden -10, -12 dereceleri görmekteyiz. Hiç beklenmedik bir anda bir yağmur başlıyor ve o kadar çok yağıyor ki tarım arazileri bundan zarar görüyor, şehirleri su basıyor. Sonra o yağmur diniyor ve aylarca bir damla yağmur düşmüyor. Ve yoğun buharlaşmayla birlikte barajlarımızdaki su kritik seviyenin altına düşüyor. Tarımda yoğun kuraklıklar yaşanıyor. Bu şekilde verim düşüklüklerine sebep oluyor. Haziran ayının başlarında aniden ceviz büyüklüğünde dolu yağıyor. Hem tarım arazilerini mahvediyor hem de araçlarımızın camlarını kıracak kadar şiddetli oluyor bu. Sürekli şu şekilde haberler duyuyoruz. 100 yılın en sıcak Nisan'ını geçiriyoruz. 120 yılın en sıcak, en kurak Haziran ayını geçiriyoruz. Bu şekilde haberlerle karşılaşıyoruz. Peki bu kaotik iklim geçişlerinin sizce sebebi nedir? Değerli dostlar, birçok sebebi var fakat bu sebeplerin en başında sera gazı etkisi bulunmaktadır. Peki nedir bu sera gazı etkisi? Sera gazı metan, karbondioksit, azot oksit, su buharı gibi çeşitli gazların yeryüzünden yükselerek atmosfer altında yer edinmesine, orada hareketsiz kalmasına ve oradaki oluşturduğu yoğun tabaka sayesinde dünyanın nefes almasına, yeryüzünün nefes almasına engel olarak yeryüzü sıcaklığının artmasına, bu şekilde de mevsim döngülerinin bozulmasına, yağış geçişlerinin bozulmasına, ani sellere, ani hortumlara, rüzgarlara, orman yangınlarına sebep olan durumdur. Peki bu sera gazı kaynakları nelerdir? En büyük faktör fosil yakıtlarla elde edilen enerjiler. Sonrasında araçlarımızın egzozlarından çıkan dumanlar, kullandığımız parfümler, büyükbaş hayvan işletmelerinden çıkan metan gazları, birçok sera gazı var. Ve biz bunların ciddi bir kısmını elimine edebiliriz. Peki bu yeni iklim yasası nedir? İmzalayan ülkelere etkisi ne olacak? Çok basit değerli dinleyenler. Bu iklim yasasını imzalayan ülkelerde valiliklere bağlı bir kurul kurulacak. Şehirlerde valilere bağlı komisyonlar kurulacak ve bu denetim mekanizmasıyla o şehre ait fabrikalardaki, işletmelerdeki sera gazı salınımı ölçülecek. İstenen noktanın üstünde ise cezai işlem uygulanacak. Ve bu şekilde doğal kaynakların daha değerli bir şekilde kullanılması sağlanacak. Paris İklim Anlaşması kabaca bu şekilde arkadaşlar. Diyeceksiniz biz o şekilde duymadık. Çok farklı şeyler duyduk. Ben de duydum onları, hatta bazılarını izledim. Evcil hayvanlarımızı toplayacaklar ve onları öldürecekler diyen bir video gördüm. Yani buna cevap bile vermek istemiyorum. Öyle bir şey söz konusu değil. Sığır işletmeleri kapatılacak ve bize böcekten elde edilmiş yapay etler yedirilecek deniyor. Hayır. Sadece büyükbaş hayvanların bazı ırkları sindirimi daha kolay yapılabiliyor. Bu ırklar tercih edilecek ya da yemlerindeki rasyonun özellikleri değiştirilerek daha kolay sindirilebilen yemlerle beslenecek bu hayvanlar ve metan gazı salınımı daha da azalacak. Şöyle bir videoda izledim. Hafta sonları istediğimiz yere hareket edemeyeceğiz. Eve tıkacaklar bizi. Değerli arkadaşlar, toplu taşımaya teşvik hareket özgürlüğünüzü kaldırmaz. Yani buna da güçlü bir cevap vermek istemiyorum aslında. Çünkü çok saçma, sırf böyle havalı gözükmek için lümpen davranışlarda bulunmaktan başka hiçbir şey değildir bu. Peki en kritik durum. Biz bu anlaşmayı, Paris İklim Anlaşması'nı imzalamalı mıyız? Değerli arkadaşlar, dünyanın en çok sera gazı salan ülkelerinin başında Çin, ikinci sırada ise Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Türkiye sıranın 13. 14. sıralarında yer almaktadır. Yani nüfus ve sanayisine göre aslında bulunması gereken yerde bulunuyor. Fakat Amerika iklim anlaşmasını reddetti. Yani uygulamayacaklarını söylediler. Değerli arkadaşlar, kapitalizmin vicdanı ve ahlakı yoktur. Yani nasıl örnek vereyim? Emperyalist bir işletme, emperyalist bir marka, proletarya işçi sınıfından bir insanın sağlığını düşünüyorsa, onu aslında insani duygularla düşünmez, sağlıklı olsun ki daha rahat, daha verimli kullanabilirim diye düşünür. Yani sonuç olarak
bazı ülkeler imzalayıp bazı ülkeler imzalamadığı durumda fırsat eşitliği ortadan kalkacak ve imzalamayanlar enerjiyi ve gıdayı daha ucuza üretebilecek. Doğa hassasiyeti olan ve imzalayan ülkeler ise daha pahalıya mal edecek. Bu şekilde aslında kötü kalpli ülkelerle iyi kalpli ülkeler birbirinden ayrılacak ve kötü kalpli ülkelerin gücü daha da artacak. Yani sonuç olarak ya bütün dünya ülkeleri olarak bu veya benzeri bir anlaşma yapar, bu kurallara uygun hareket ederiz ve kıyametimizi biraz daha uzaklaştırırız veya ucuz enerji ve ucuz gıdaya sahip oluruz ama böyle doğa hassasiyetlerimiz olmaz ama kıyameti her an yaşayabiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Afetlerden uzak, bütün insanların onurlu yaşama sahip olduğu ve savaşlardan uzak bir dünya hayaliyle esenlikler.